Evet, bu podcast'in başlığına bakarken şüphesiz biraz alaycı bir gülümseme beliriyor yüzünüzde. Telefonlarımız bizi gerçekten dinliyor mu? Peki ya gerçekten öyleyse, bugün sizlerle birlikte bu konuya dikkatlice bakacağız ve eminim ki sonunda belki de biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Düşünsenize, sadece oturmuş bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz, belki yeni bir otomobil almayı düşünüyorsunuz, ne bileyim belki de yeni bir mutfak robotu. Ve daha sonraki saatlerde ya da günlerde internet üzerinde dolaşırken, o sohbet ettiğiniz ürünlere dair reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi, peki bu ne anlama geliyor? Gerçekten telefonlarımız bizi dinliyor olabilir mi? Biraz geçmişe dönelim, bilgisayarların ve internetin ilk günlerine. 1960'larda, bilgisayarlar devasa makinelerdi ve onları kullanmak için özel eğitimler gerekiyordu. İnternet halka açık olmaktan çok uzaktı. Ancak bu durum, 1980'ler ve 1990'larda hızla değişti. Bilgisayarlar evlere girdi, internet yaygınlaştı ve insanlar yeni teknolojiye alışmaya başladı. Bu, bireysel gizlilik için bir dizi yeni tehlike yarattı. İnsanlar, bilgisayarlarının ve internetin sunduğu olanaklardan yararlanırken, aynı zamanda mahremiyetlerini de tehdit altına alıyorlardı. Örneğin, biri internet üzerinden alışveriş yaparken, kişisel bilgilerini bir dizi şirketle paylaşıyordu. Hatta bazı durumlarda, bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair hiçbir fikri bile yoktu. 2000'lerin başlarında, teknoloji devleri adım adım hayatlarımıza girmeye başladı. Google, Facebook, Amazon ve Apple gibi şirketler, kullanıcıların verilerini toplamaya ve analiz etmeye başladılar. Bu, onlara kullanıcıları hakkında inanılmaz derecede ayrıntılı bilgiler sağlıyordu. Ancak, bu bilgilerin ne kadarının kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı konusunda ciddi sorular vardı. Peki ya telefonlarımız? Onlar nerede bu resimde? 2000'lerin sonunda, akıllı telefonlar hayatlarımıza girdi ve her şeyi değiştirdi. Artık sadece bir bilgisayarda değil, cebimizde taşıdığımız bir cihazda da kişisel bilgilerimiz vardı. Bu cihazlar, hayatlarımızın her alanına hızla yayıldı ve artık onlarsız bir hayat düşünemiyoruz bile. Telefonlarımızın mikrofonları, kamera özellikleri ve GPS sistemleri, devasa veri toplama araçlarına dönüştü. Yani evet, teknik olarak, telefonlarımız bizi dinleyebiliyor. Ancak, bu genellikle düşündüğümüz kadar sinsiz olmuyor. Birçok uygulama, özellikle sosyal medya uygulamaları, kullanıcının izni olmadan mikrofonuna erişemez. Ancak, bir uygulamayı indirirken genellikle bir dizi izin veriyoruz, örneğin mikrofona, kameraya veya konum bilgilerimize erişme izni. Peki ya işler düşündüğümüzden hızlı değişirse? Örneğin, bir süre önce Facebook, kullanıcılarının konuşmalarını dinlemek ve analiz etmek için bir patent başvurusunda bulundu. Bu, kullanıcıların konuşmalarını dinleyerek onlara hedefli reklamlar göndermek için kullanılabilir. Bu tip bir teknoloji, hayatlarımızın her alanında karşımıza çıkabilir ve bizi izleyebilir. Peki bu ne anlama geliyor? İyi haber şu ki, şu anda büyük teknoloji şirketleri genellikle cihazlarımızın mikrofonlarını açıp bizi dinlemiyor. Kötü haber ise, bu teknik olarak mümkün ve bazı şirketler bu tür uygulamaları düşünüyor olabilir. Sonuç olarak, telefonlarımızın bizi dinleyip dinlemediği konusu karmaşık bir soru. Teknik olarak evet, bizi dinleyebilirler, ancak bu genellikle bizim izin verdiğimiz şekillerde olur. Ancak, bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Kullandığımız uygulamaların hangi izinleri istediğine dikkat etmeli ve gerektiğinde bu izinleri reddetmeliyiz. Peki tüm bu bilgiler ne anlama geliyor? Teknoloji hızla ilerliyor ve bu, bireysel gizlilikle ilgili yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Ancak, bilinçli ve dikkatli olursak, bu tür tehditlere karşı kendimizi koruyabiliriz. Unutmayalım, teknoloji bizim kontrolümüzde olmalı, biz teknolojinin kontrolünde değil. Bu videoda anlattıklarımı umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki podcast'te görüşmek üzere.